Arda Güler'in La Liga'da aday gösterildiği 2 ödülün de oylaması sonuçlandı. Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nde bir ödül daha aldı. Milli takım kampından haberler. Dünya Kupası'ndaki rakibimiz Amerika Birleşik Devletleri hazırlık maçında ne yaptı? Real Madrid'den haberler, Arda Güler'den haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Size çok müjdeli haberler getirdim dostlar. Ve hepsini sırayla sizlere anlatacağım. Ve 2 tane yeni milli takım forması aldım ve bir tane de Real Madrid forması aldık arkadaşlar. Hanemize hayırlı olsun efendim. Gülmeye devam et, sana çok yakışıyor Arda Güler. Soy ismin gibi, umarım hep gülersin. Evet, Arda Güler'in antrenmandan estetik hareketleri dostlar. Dün açtığımız canlı yayında da bu fotoğrafların bazılarını görmüştünüz ama bunu da videolaştırmak istedik arkadaşlar. Sizden çok büyük destek bekliyoruz çünkü bu ödül haberlerinin herkesin önüne çıkması lazım. İnanılmaz önemli şeyler var arkadaşlar. Evet, Arda Güler göğüsle kontrol ediyor ve Neymar top kontrolü geliyor burada. Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncusu seçiliyor Arda Güler. Birazdan habere geleceğiz dostlar. Şu saçı da bir değiştirse Arda Güler, ne dersiniz arkadaşlar? Saç modeli Dünya Kupası'na uyumlu bir şey yapılır mı? Can Uzun ve Arda Güler antrenmandan arkadaşlar. Yine orada bir şeyler konuşuluyor. Neler dönüyor acaba? Yusuf Akçiçek ve Arda Güler. Yusuf Akçiçek sizce milli takımda kalır mı arkadaşlar? Yoksa elenen oyuncular grubuna girer mi? Arda Güler bayağı fiziği falan iyi gözüküyor arkadaşlar. Sanki böyle bir Emre Belezoğlu bacağı görüyorum yani. Arda Güler bayağı bir fiziki olarak gelişmiş arkadaşlar. Sakatlıktan döndükten sonra biraz zayıf gözüküyordu ama şu an maşallah formu yerinde gözüküyor. Yine Arda Güler'den enstantaneler arkadaşlar. Demir Ege Tıknaz, Arda Güler ve Yusuf Akçiçek yine oturmuşlar. Bir şeyler konuşuyorlar. Genç oyuncularımız. Onlar bizim umutlarımız, ümitlerimiz arkadaşlar. Milli takımda umarım gelecekleri çok parlak olur ve o Dünya Kupası'na ya şöyle başarılı bir Dünya Kupası tarihi yazmak istiyoruz ya. O tarihi yazın ya. Montella açıklama yapıyor. İlk geldiklerinde özellikle Kenan'ı ve Arda'yı çok iyi gördüm. Açıkçası onları daha farklı bekliyordum. Yani sakatlıktan döndükten sonra ikisini de iyi görmüş Montella. Nazar değmesin abi. Nazar değmesin. Kenan da sanırım ilk maça yetişiyormuş arkadaşlar. İlk maçı, Avustralya maçını kaçıracak deniliyordu ama yetişiyor gibi. Evet, antrenmanda kazanan takım Arda Güler, Merih Demiral hepsi orada arkadaşlar. Herkes orada. Aral Şimşir falan da orada. İsmail Yüksek de orada. Ozan Kabak, burası milli takım. Türkiye'nin en iyi futbolcuları burada. Ülkemiz için en iyisi kimse o oynayacak. Diğerleri de destekleyecek diyor. Gayet olgun konuşmuş. Böyle konuşmaları seviyoruz arkadaşlar. Belki kendisi de elenecek ve elenecek oyuncuların da moral bozmamasını söylüyor. Milli takıma destek olmalarını söylemiş. Helal olsun. Evet, tatsız fotoğraflarda bugün arkadaşlar Barış Alper Yılmaz ve Mert Müldür saçlarını sarı yaptılar. Sarı değil de ya çok kötü abi ya. Barış Alper özellikle yani, bu da Mert Müldür'ünki de çok kötü bu arada. Yani saç stili değişebilir de şu renk, saçı kesip de yapalım şu rengi falan. Çok sarı olmuş. Civciv sarısı bu. Deniz Gül ve Ozan Kabak da bu şeyleri tiye almışlar biraz. Dünya Kupası'na özel bir imaj sizlerde de görecek miyiz diye soruyor muhabirler. Deniz Gül, Mert'e yakışmıştı şahsen, ben yapmayı düşünmüyorum. Umarım başkaları da yapar diyor. Ozan Kabak, bence de çok yakıştı Mert'e ama benden de böyle bir şey gelmeyecek diyor, gülerek söylüyor. Alioski, Dünya Kupası'nı Türkiye taraftarı olarak takip edeceğim diyor arkadaşlar. Teşekkürler, yani böyle güzel mesajlar almakta iyi. Evet, Kadıköy Boğası'ndan bir açıklama geliyor. Goran Pandev, çok benzemiyorlar mı? Dünya Kupası'nda Türkiye'ye başarılar diliyorum. Biz tabii ki Makedonya olarak her zaman Türkiye'nin tarafında olacağız demiş. Teşekkürler destekleri için. Dünya Kupası'nda aynı grupta yer aldığımız Amerika Birleşik Devletleri hazırlık maçında Senegal'i 3-2 mağlup etti arkadaşlar. Senegal'de final oynayan bir takım değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Amerika Birleşik Devletleri ve Senegal maçındaki golleri kimler attı? Dest atıyor 7'de, Pulisic, Mane 2 tane atıyor ve Balogun arkadaşlar durumu 3-2 yapıyor. Yener miyiz bilmiyorum. İnanılmaz iyi oyuncuları da var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Dest gibi, Pulisic gibi güzel oyuncuları var arkadaşlar. McKennie var. Juventus'tan Kenan Yıldız'ın takım arkadaşı McKennie, biliyorsunuz. Çok iyi bir oyuncu bence. Neler olacak göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Teknik Direktörü Pochettino arkadaşlar su molasında bilgisayarı açıp taktik verdi. Teknolojiye ayak uydurmuş o da. Amerika'nın sıcaklığını falan şuradan bile anlayabiliyoruz arkadaşlar. Nasıl olacak bu Dünya Kupası ve bizim millilerin kamp yapacağı yer Arizona olacak. Çok kötü. Ve bugün Türkiye'nin hazırlık maçı olacak Makedonya ile arkadaşlar. Bu maçı da birlikte canlı yayında izleyeceğiz. Hepiniz abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bildirim zilini açmazsanız yayının bildirimi sizlere düşmez dostlar. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-26
2025-26 Şampiyonlar Ligi sezonunun en iyi oyuncusu Kvaratskhelia seçiliyor arkadaşlar. Sizce hak etti mi? Bence final maçındaki aldırdığı penaltıyla arkadaşlar, o penaltıyla bile hak etti bence. Kupaya götürdü Arsenal karşısında Paris Saint-Germain'i. Fabrizio Romano da yazdı. Kvaratskhelia Şampiyonlar Ligi 2025-26 için UEFA yılın oyuncusu ödülünü kazandı. 16 maçta 17 gole katkı yaptı. Oynadığı maçtan daha fazla gol katkısı sağladı Kvaratskhelia. Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra tüm çocukluk arkadaşlarını da etiketleyen Kvaratskhelia bu küçük kupadan 2 tane Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna diye yazmış ve çocukluk arkadaşlarını da unutmamış. Vefalı adam. UEFA Teknik Gözlemci Grubu 2025-26 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun en iyi ilk 11'ini seçti arkadaşlar. Harry Kane ve Dembele forvette, Kvaratskhelia solda, Vitinha ve Declan Rice orta sahanın ortasında, Olise sağ kanatta. Nuno Mendes sol bek, Gabriel ve Marquinhos stoper tandemi ve Llorente'de sağ bek, kalede de Raya var arkadaşlar. Gol kralı olan Mbappe de kadroda yok. Şampiyonlar Ligi'nde en iyi çıkış yapan oyuncu Arda Güler de ilk 11'de yok. Sezonun ilk 11'inde yoklar dostlar. Ama özellikle gol kralı olup da bu kadroya giremeyen, sezonun ilk 11'ine giremeyen gördüğüm tek oyuncu Mbappe olabilir. Her şey gol atmak değildir arkadaşlar. Takıma uyum sağlamazsanız, 50 gol de atsanız, 100 gol de atsanız hiçbir şekilde böyle bir yerlere giremiyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde sezonu 15 golle zirvede tamamlayan Mbappe yılın takımında yer bulamadı. Şampiyonlar Ligi'nde de piç içi oldu. Gelelim bizim habere arkadaşlar. Ya şununla gurur duymayan var mı arkadaşlar? Bir anda geldi haber. Aniden gelen bir haber. Yani biz evde otururken falan bir anda çocuk ödül falan alıyor. İnanılmaz bir çocuk. O yüzden dostlar şu ödülün şerefine bu videoya en azından 1000 like atalım dostlar ki herkesin karşısına çıksın. Bu ödüller böyle her zaman gelmez ve böyle kuruda kalmasın. Herkesin önüne çıksın çünkü bu video İngilizce dublajlı olarak yayınlanıyor ve 7-8 dile de altyazılı olarak çeviriyoruz arkadaşlar. O yüzden herkes dediğimiz her şeyi anlıyor. Sizler de like atarak daha fazla kişinin önüne çıkartabilirsiniz bu videoyu ama en önemlisi de sonuna kadar izlemek tabii ki de. Şöyle devam edelim. Şampiyonlar Ligi'nde 5 sezon önce verilmeye başlanan en iyi genç oyuncu ödülünü kazananlar 2021-22'de Vinicius Junior, 22-23'te Kvaratskhelia, 23-24'te Jude Bellingham, 24-25'te Desire Doué, 25-26'da da Arda Güler kazanıyor. Mükemmel bir çocuk. İnanılmaz bir çocuk. Şöyle kötü bir sezonun içinde hala parlamaya, hala sivrilmeye devam ediyor Arda Güler. Real Madrid artık tarihte en çok UEFA Şampiyonlar Ligi yılın genç oyuncusu ödülünü kazanan kulübüdür. Arda Güler kazanıyor, Bellingham kazanıyor ve Vinicius Junior kazanıyor. 3 oyuncuyla Real Madrid bu konuda birinci sırada. Fabrizio Romano da haberi çıkarıyor arkadaşlar. Resmi açıklama: Arda Güler UEFA tarafından Şampiyonlar Ligi sezonun en iyi genç oyuncusu ödülüne layık görüldü. Bir sonraki sezon sizce yılın en iyi oyuncusu ödülünü alabilir mi arkadaşlar? Yorumlar kısmına bir yazın bakalım. Arda Güler'in Bayern Münih'e attığı 2 golle arkadaşlar kırdığı rekorlara bakalım bir hemen. Şampiyonlar Ligi tarihinde Real Madrid'in attığı en erken golün sahibi Arda Güler. Şampiyonlar Ligi tarihinde Bayern Münih'in yediği en erken golün sahibi de Arda Güler. Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turlarında bir maçta 2 gol atan ilk Türk futbolcu Arda Güler. Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turunda frikikten gol atan en genç futbolcu Arda Güler. Ve son olarak da Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan futbolcusu Arda Güler gurur. Evet, bazı Madrid sayfaları da Arda Güler'i tebrik ediyor dostlar. Onlar da paylaşmışlar. Arda Güler ve Doué, Yamal'ın hayalini kurduğu her şeydir. Lamine Yamal'ın Şampiyonlar Ligi kupası yok. Arda Güler'in ve Doué'nin var arkadaşlar. Son dakika Fede Valverde'nin Manchester City'ye karşı Bernabeu'da attığı 3. gol Şampiyonlar Ligi sezonunun golü olarak seçildi. Yani burada Arda Güler'in golüyle ilgili de bir düşüncem vardı. Attığı frikik golü çok güzeldi. Alabilir miydi? Alabilirdi bence arkadaşlar ama Valverde'nin Brahim'in asistinde rakibin üstünden topu aşırtıp top yere düşmeden vurduğu gol yılın golü seçiliyor Şampiyonlar Ligi'nde. Evet, oylamaların sonuçları açıklandı. La Liga'da 23 yaş altı en iyi futbolcu ödülü ve sezonun en iyi golü ödüllerinde oylama yapılıyordu ve biz bunun %30'unu belirliyorduk. Bundan sonrası artık kaptanlarda ve La Liga uzmanlarında. Taraftar oylaması resmi olarak sona erdi. Arda Güler ikisinde de ilk sırada bitirdi. Çok büyük emek verdik arkadaşlar. Her zaman paylaştık. Hepinizin emekleri için de teşekkür ediyorum. Ben de çok uğraştım biliyorsunuz. Arda Güler 76
66 bin oy alıyor. 77 bin oy alıyor neredeyse. Fermin Lopez de 55 bin oyda kalıyor. 23 yaş altı en iyi futbolcu ödülünde arkadaşlar. Yılın golünde de Arda Güler 66 bin oy alıyor ve Molina'da, ikinci sıradaki Molina'da 28 bin oy alıyor. Burada fark atmışız. Burada da Fermin bizim önümüzdeydi. Fermin'i geçtik arkadaşlar. Hepinizi tebrik ediyorum. Bundan sonrası artık Arda Güler'in şansına kalıyor. Kaptanların ve La Liga sorumlularının verecekleri oylara kalıyor arkadaşlar. Buradan 2 ödül daha gelirse Arda Güler'imize müthiş bir sezon geçirmiş olacak. Ayın oyuncusu ödülünü aldı. Şampiyonlar Ligi'nde maçın oyuncusu ödülünü aldı. La Liga'da en uzaktan atılan gol rekorunu kırdı. İnanılmaz bir sezon. Evet, size güzel bir haberle daha geldim. Böyle bir haber de var. Son dakika Toni Kroos spor kararlarında bir rolle Real Madrid'e dönecek arkadaşlar. Mükemmel bir haber. Eğer gerçek olursa mükemmel bir haber. Bu dörtlüden Ballon d'Or'u kime verirdiniz arkadaşlar? Harry Kane, Declan Rice, Mbappe ve Kvaratskhelia. Kime verirdiniz ödülü? Tchouaméni, Valverde şeyleri netleştirmek istiyorum diyor olayları. Belli ki bir şeyler oldu ama medya bunu çok abarttı. Her türlü saçmalık okudum. Kavga, yumruk. Olay böyle değil. Detaylara girmeyeceğim. Valverde ve ben ortak bir amaca sahibiz. Real Madrid için kupalar kazanmak. Hiçbir sorun yok diyor. Real Madrid yönetimi de ikisinin arasındaki ilişkiye bakacaklar ve büyük ihtimalle Valverde'yi gönderecekler. Bu ilişki hala kötü gidiyor olursa arkadaşlar. Ali Koç İspanyol devi Sevilla'yı satın almak için hazırlıklara başladı. Sergio Ramos'a rakip çıktı. Ali Koç bakalım kim alacak kulübü. Ama Ramos aldı diye haber de vardı. Bilmiyorum, bu haberde çıktı. Florentino Perez, Valverde ve Tchouaméni kalacak mı? Bence evet, elbette diyor ama böyle bir net kararda değil gibi. Evet, Real Madrid'de Arda Güler'i paylaşıyor arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde en iyi çıkış yapan oyuncu ödülünü aldıktan sonra dostlar, Şampiyonlar Ligi çıkış yapan oyuncusu diyor Arda Güler için. Tek bir fotoğrafla paylaşıyorlar. Evet, Ballon d'Or sıralaması arkadaşlar devam ediyor. Birinci sırada Harry Kane, ikinci sırada Dembele, üçüncü sırada Yamal var. Ne alaka, Yamal var. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Kvaratskhelia 7. sırada, Lamine Yamal 3. sırada. Takdiri size bırakıyorum. Yorumu sizlere bırakıyorum. Arda Güler ödüllerinin haberlerinin paylaşımını Instagram'dan yaptı dostlar. Bir gün bizim sana destek olduğumuzu da görür müsün be Ardacığım? Valla inşallah görür. Bu yüzden Instagram'da bir sayfamız var. Salih Dinyo diye arkadaşlar. Oranın altına Arda ile ilgili videolar yapıyoruz. O videoların altına Arda Güler'i etiketlerseniz belki bir gün bizi görebilir. Paris Saint-Germain'in problemi tam olarak buydu. Mbappe şut çekerken Neymar top istiyordu burada. Boşum diyordu. Halbuki bu adam da müsait pozisyonda vuruyor. Aynı şekilde Neymar vururken de Mbappe top istiyordu. Şimdi Mbappe Real Madrid'de tüm topları istiyor. Kendisi vursa bile kendine tepki gösterecek neredeyse. Paris Saint-Germain'de oynarken Real Madrid kupaları alıyor. Real Madrid'de oynarken Paris Saint-Germain kupaları alıyor. Ne dersiniz? Real Madrid bu yaz bir veya iki stoper transfer edebilir. Raul Asensio'nun geleceğine ve ne olacağına karar verilecek. Mourinho karar verecek ve eğer Asensio'nun gitmesi gerektiğini söylerse Real Madrid 2 stoperle sözleşme imzalayacak. AS gazetesi yazıyor. Böyle bir haber var arkadaşlar. Ben hiçbir şekilde yakıştırmıyorum Real Madrid'e kendisini. Real Madrid için üst düzey yetkililerin Perez'i Declan Rice için bir transfer hamlesi yapması konusunda cesaretlendirdiğini bildirdi arkadaşlar. Kesinlikle katılmıyorum. Kesinlikle yani dümdüz bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Antonio Rüdiger geçen hafta Perşembe akşamı yeni sözleşme imzaladı. Yakında duyurulacak arkadaşlar. Rüdiger'le de bir yıl daha uzatıldı. Lamine Yamal sakatlandığımda Dünya Kupası'nı kaçırmamak için dua ettim demiş. Dualar da kabul olmuş. Dünya Kupası'na o da gidiyor arkadaşlar. Dünya Kupası'nın hayal kırıklığı hangi takım olur arkadaşlar? Şöyle bir düşünün. Yorumlar kısmına yazın. Sizce hangi takım hayal kırıklığı yaratacak bu Dünya Kupası'nda? Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse like attıktan sonra hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Daha fazla video isterseniz kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilinden tümünü açarsanız çok mutlu oluruz. Daha fazla destek için katıl satın alıp süper teşekkür gönderebilirsin. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.